Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle mumbar dolması yapacağız. Daha önce yapacaktım ama iyice bir araştırıp öyle yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar yanınıza böyle kablar alacaksınız. 2 tane. Bu bulgurlu için, bu pirinçli için 2 tane ayrı yapacağım. Buna da bağırsağı koyacağım. Yani mumbarımızı koyacağım. Şimdi evvela maydanozlarımızı kesiyoruz. Bir bağın yarısı kadar olabilir. Yapacağınız kilograma bağlı. Önce maydanozlarımızı bir kesiyoruz. Kestik. Hemen içine atıyoruz. Şöyle kenarda dursun. Sonra soğanlarımızı, hatta biraz daha maydanoz keselim. Az gibi oldu. Bir bağın tamamını koyun. Evet, şu anda net oldu. Şimdi soğanlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun da yarısını bunun içine, diğer yarısını da pirinçlinin içine koyuyoruz. Geldik domateslere. Şöyle 2'şer tane domates. İki tanesini bunun içine. Diğer ikisini de diğerinin içine koyacağız. Normalde orijinali bulgurlu olanı. Bunun yapıldığı yörede bulgurla yapıyorlar. Şimdi bunları kenara alalım. Evet sevgili dostlarım. Şimdi geldik baharatlama işlemini yapmaya. Bir tane kaşık alalım elimize. Şöyle şu kadar, kaşığın bu kadarı bir biber salçası buna. Bir tane de diğerine. Her birine şöyle bir çay kaşığı nane, birer çay kaşığı isot ve birer çay kaşığı gene reyhan kurutulmuş. Evet. Sonra tuz. Kaya tuzu. Çekmeye uğraşmayacağım. Gene ölçü olarak çay kaşığını kullanacağım. Şöyle bir çay kaşığı. Sonra buna da bir çay kaşığı. Hadi biraz daha koyalım. Evet. Şimdi sevgili dostlarım, bir tanesine bulgur, diğerine de pirinç koyacağız dedik. Şuna bulgur koyalım. 1 kiloluk bulgurun yarısını koydum. Yani yarım kilo. Evet. Yarım kilo bulguru koydum. Gene diğerine de aynı. Şöyle. Yarım kilo da buna. Ve arkadaşlar geldik kıyma olayına. Yaklaşık 1,5 kilo kıymanın yarısı pirinçliye, yarısı bulgurluya. Ve başlıyoruz güzelce karıştırmaya. Evvela pirinçliyi yapalım. Bulgurluyu pardon. Bunu böyle bir güzel yedireceğiz. Evet. Bulgurluğumuz tamam. Geldik pirinçliye. Ve arkadaşlar ben bir şeyi unuttum. Siz benim gibi unutmayın. Karabiber. Karabiberi böyle başında koyun. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Buna da koyuyorum. Şimdi bir daha karıştıracağım onları. Birer çay kaşığı da karabiber. Gene karıştıralım. Evet bu tamam. Şimdi gelelim şunun karabiberini içine ekleyelim. Evet bu da tamam.
Şimdi sevgili dostlarım, şunları şöyle şuraya yamacıma koyayım. Hangisini yapacaksam. Önce bulgurluyu yapalım. Mumbarın dışının yağını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yağının hiçbir şekilde almadım. Sebebi de şu. Şöyle içine çevir. Bakın. Şöyle tutuyoruz. Böyle. Bir tarafını içine katladığımız zaman bu içine doğru geçiyor. Şimdi başlıyoruz doldurmaya. Böyle elimizi alıyoruz. Şöyle biraz biraz. İçine doğru ittirdikçe o zaten tersine dönüyor. Bakın görün. Şöyle yapayım. Böyle sokuyorum içine. Bak nasıl girdi içine, gördün mü? Şimdi arkadaşlar size bir püf nokta. Bunu yapacak olan arkadaşlara söylüyorum. Yapmayacaklar tabii ki de dikkate almayabilir. Bağırsağın bir ince tarafı var, bir kalın tarafı var. Bakın bu kalın, iri olan tarafı. Burası da ince olan tarafı. Fark ettiğiniz gibi ben önce ince tarafından başladım. Yanıldım. Sonradan beni evdekiler, yani evdeki büyüklerim, babam, annem neyse, onlar beni uyardı ve dediler ki bu böyle olmaz. Şöyle birazcık incelteceğiz. Fazla tıkmamakta yarar var. Sonuç itibariyle patlayabilir. Böyle ittiriyoruz, gidiyor. Bu şekil yaparsanız yağlar içine girmiş oluyor. Bu bulgurla birlikte o hayvanın bağırsağının yanındaki yağlar da pişmiş oluyor ve o lezzeti size vermiş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir güzel doldurayım. Siz de biraz daha seyredin. Sonra pirinçliğe geçtiğimde tekrardan burada olalım. Geldik pirinçlileri yapmaya. Gene mumbarımızı alıyoruz. Burada fazla bir mumbar kalmamış. O yüzden içine çevirip bunu size canlı canlı dolduruluşunu göstereyim. Zaten kısa. Şöyle içine tıkıyorum. Evvela bir tur içine sokmam lazım böyle parmağımla. Sonra kıvırıp şöyle, evet, girdi. Gerisi zaten basit. Geniş olanları şu parmağınızla, geri kalanını işaret parmağınızla yapabilirsiniz. Bu şekil şöyle soktuğunuzda çok rahat giriyor. Bakın. Zaten şiştiğini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu yağlar çok önemli. Kalını için zaten kalınının içine direkt giriyor. İncesi için de yağları ayırıp böyle kenardan ayırıp şöyle mesela ayırdınız bunu, değil mi? Böyle içine sokabilirsiniz ince bağırsakta da. Yani tabii çok fazla da sokmayın. Patlatabilir. Malzemenin almadığı yerde yağın olmasına gerek yok. Malzemenin olmadığı yerde. Pirinçlerimizi böyle içine ittiriyoruz. Yağları da tabii. Şu yağını biraz alalım. Çünkü girmiyor içine. Bakın mesela demek istediğim konu buydu. Böyle ittiriyoruz. Hop nasıl yarıyor, gördün mü? Şimdi bu yağı koyabiliriz mesela içine. Ama birazcık da pirinçle. Ya da atın, size kalmış. Çünkü arkasından zaten gene yağ geliyor. Bakın gene yağ geldi. Evet. Böyle içine ittiriyoruz. O zaten kendi bağırsak kendi formu gereği hemen içine doğru katlanıyor. Bak çatlamış mesela, gördünüz mü? Ben şimdi fark ettim. Siz daha önce fark ettiniz. Hemen buradan kurtarıyoruz. Çatladığı yere kadar ittirmeye devam. Şöyle birazcık yağlarını ayıklayalım. Ve dolduruyoruz. Ve bitti. Fazlalığını aldık. Şimdi burası tabi artık bu kullanılmaz. Bu çatlayan kısmı böyle ayırıyoruz. Iskarta bitti. Onun işi bitti. Şimdi şöyle şunu bir kenara alalım. Artık bunda da işimiz kalmadı. Şunu şöyle bir yassı hale getiriyoruz. Niye? Çünkü çok şişik olan yerlerde şişik olmayan yerlere doğru gitsin. Bunları atıyoruz buradan. Artık geldik hepsini birden almaya. Görün. Bu en üstteki pirinçli. Bunlar da bakın inceleri de görün. Teker teker ilmik ilmik ilikte şey yaptım bunları. Uğraşa incelerine dahi doldurdum. Arkadaşlar. Şimdi bunu bir dış temizleme işlemi yapacağız. Şöyle bir tepsiden yardım alabiliriz. Bir tepsi alıyoruz önümüze.
dostlarım. Şöyle ufak ufak koyalım içine. Bak şimdi. Hemen kaya tuzunu alıyoruz. Üzerine şöyle atıyoruz. Bunların da üstüne atalım. Hazırda beklesinler. Hemen bir güzel böyle ovalıyoruz. Bu üstündeki jölemsi tabakayı bak gördün mü? Elim yapış yapış. Jölemsi tabakayı, mukus tabakasını atıyor. Bunu yapmanız gerekir. Temizliktir bu da. Ondan sonra bunu kenara, bunu buraya. Şunu şöyle kenara alalım. Yıkayacağım daha onu. Ve bunu yapalım. Şöyle. Ve bu da tamam. Şimdi bunları bir yıkayayım. Sonra geri geliyorum hemen. Evet sevgili dostlarım. Artık işlem bitti. Şimdi geldik. Bakın görün yağlar nasıl içine girdi. Bunu hazır bağırsakla yani kurumuş bağırsakla yapmanız bayağı bir zor. İsterseniz içini bağlayabilirsiniz. İsterseniz bağlamayın. Kalsın hiç fark etmez. Açık kalsın. Sıkıntı yok. Zaten boşluk vermiştik. Tencerenin içine koyacağız. Yaklaşık 1 saat kaynatacağız. 1 saat sonraki işlemleri de ayrılmadan videonun içinde takip edin arkadaşlar. Ben şimdi bunu 1 saat bir kaynatayım. Ondan sonra buradayız. Ayrılmayın. Suyumuzun içine de tuzdan koyuyoruz. Şimdi tuzumuzu biraz eritelim. Çünkü mumbarları koyduktan sonra karıştırması biraz zor. Kafi. Şimdi dostlar bakın. Alıyoruz abicim. Hop. Yavaş yavaş içine bırakıyoruz. Böyle. Atın abi içine. Hop. Git. Yavrum benim. Sen de canısı. Şundan biraz şüpheliyim. Bu patlayabilir belki. Belki de patlamaz bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi dostlar bu vatandaşları güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Tam 1 saat boyunca kaynayacaklar. Evet sevgili arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi mumbarlar tamam. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat 10 dakikada hem bulgurlular hem de pirinçliler gayet güzel pişti. Bakın. Şimdi bir tanesini de denemek için açtıydım. O da ne tarafa kayboldu? O da buradaymış. Bakın gördünüz mü? Vallahi 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi arkadaşlar işlem burada bitmiyor. Önce bir dilimleyeceğiz. Yani şu boy keseceğiz. Hemen şimdi ona geçelim. Şu pirinçliyi bir alalım bu tarafa. Şöyle. Bak zaten dağılıyor. Tabi bu maşayla alırsanız öyle olur. Olacağı oydu. Şimdi sevgili arkadaşlar. Fazla küçük kesmeden kibarca böyle birkaç dilim yapıyoruz. Koyun kenara. Şöyle. Gene böyle. Dileyen böyle de yiyebilir. Ama daha güzel olsun. Daha renkli olsun istiyorsanız birazdan yaptığım stilde yemeniz lazım. Şimdi şunu da alalım. Şöyle keselim. Bu da bulgurlu olan. Şurayı da şöyle içine atalım. Bunu böyle. Burayı da böyle kesiyoruz. Tamam. Zaten bulgur vesaire çabuk pişiyor. Üstündeki bağırsağın pişme olayı. Tabii sıcak. Ele almak da zor. Şöyle birkaç tane daha dilim atalım. Evet. Yeter. Kafi. Bunu dediğim gibi böyle de yiyebilirsiniz. Buharı tutuyor zaten görüyorsunuz hala. Şimdi dostlarım hemen tavayı ocağa atıyoruz. Tereyağını atıyoruz içine. Şöyle güzelce eritiyoruz. Orada eriye dursun. Eriyen kısmına hemen mumbarlarımızı koyuyoruz. Bunlar arkadaşlar kalın kısımları. İnce kısımları da içinde. Yani bunlar biraz daha böyle görsel oldukları için bunları direkt koydum. Hemen böyle
hızlı hızlı atıyoruz içine. Biraz şöyle bir cızbız yapacağız. Ondan sonra işlem tamam. Kızarsın yeterli. O haşlanma tadından bir kurtulsun. Şöyle biraz çevirin. Hemen hızlı hızlı çevireceksiniz. Çünkü ince. Yani bu kanalda mumbar görmedim demeyin artık. Artık mumbarımız da var. Bu aşamada üstüne biraz kırmızı toz biber atıyoruz. Birazcık renk alsın. Çünkü koyduğumuz bütün kırmızı malzemelerin hepsi ne oldu? Suya karıştı. Bakın burada görebiliyorsunuz zaten. Şimdi burada da birazcık renk alması lazım. Tabii ki de pirinçler falan patlıyor yağda. Ve sevgili arkadaşlar, bu inceyi kızartmadık. Bu kenarda dursun. Onu da göstermek için farkı görün aralarındaki. İnce de lezzetli, güzel. Ama bunlarda daha çok malzeme var. Ve içindeki yağ oranı daha fazla. Şimdi şöyle küçük bir parçayı alayım. Affınıza sığınarak şöyle gene bir küçük kesik. Şimdi bombayı görün. Hemen üstüne biraz kimyon. Şöyle bolca. Ondan sonra biraz daha kırmızı toz biber. Olay bitti. Kekik falan da koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Şimdi bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öf, süper, vallahi billahi süper olmuş. Ama acayip sıcak. Bu bulgurlu olan bu arada. Bakayım bulgurlu muymuş. Bakalım hep birlikte. Evet, bu bulgurlu. Pirinçliye de bakacağım. Pirinçli de burada arkadaşlar. Hemen pirinçliye de bakalım. Pirinçliye de yine kimyon dökelim. Az bir şeycik. Yeterli. Bakıyoruz. Affınıza sığınarak pirinçli gene. Bismillahirrahmanirrahim. Aralarında bir kıyas yaparsak ikisini de denemek istedim. Niye diyeceksiniz? Biri pirinçli, biri bulgurlu. Normalde olan bulgurlu. Ama ben ne hikmetse pirinçliyi daha lezzetli buldum. Bana biraz daha lezzetli geldi. Bir de şu küçüğü deneyeyim. Hiçbir şey yapmadan şöyle Hacı Bekir lokumu. Şıklı Tosun Baba'dan gördük bunda. Böyle atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harbi inciler daha süper. 10 numara lezzetli vallahi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa, hakikaten ben bunu yapmayı çok merak ediyordum. Nasıl yapıldığını görüyordum ama beceremiyordum deyip ben bu videodan sonra bunu başarırım diyorsanız lütfen bir beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve halen daha bunları yaptıktan sonra abone değilseniz arkadaşlar halen daha geç değil, abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.